Merhaba herkese. Bugün birkaç deneme ve tarif sonucunda bulduğum ve çok beğendiğim lezzetini trileçe tarifiyle geldim size. Trileçe tarifimiz 3 aşamadan oluşuyor. Tarif malzemelerini de ona göre ayırdım ve şimdi size farklı malzemeleri göstereceğim. İlk önce keki için malzemelere bakalım. Keki için 4 tane yumurta, 1 su bardağından şöyle bir parmak eksik toz şekeri, vanilya ve kabartma tozu, 1 su bardağı artı 1 yemek kaşığı dolu dolu un. Şimdi süt şerbetine geçelim. Süt şerbeti için şöyle 750-800 mililitre civarında süt, 1 paket krema ve böyle yarım su bardağından az 3 yemek kaşığına denk geliyor bu toz şeker. Şimdi ben bu trileçeyi karamelli yapmayacağım. Klasiğin aksine kızılcık şerbetli yapacağım. Bakın ben yazdan kızılcık şerbetlerimi böyle, kızılcık marmelatlarımı diyeyim pardon, yapmıştım ve bunlar kaynamadan yapıldı. Sadece şekerde karıştırarak, günlerce güneşte karıştırarak yaptım. Bu şekilde hazırladığım kızılcık marmelatlarımı böyle küçük kavanozlarda derin dondurucuya koydum. Bugün de trileçenin üzerinde bunu kullanacağım. Şimdi yapım aşamasına geçiyorum. Gürültüyü size duyurmamak adına mikserle aşamayı çekmeyeceğim. Önce 4 yumurta, 1 su bardağından bir parmak eksik şekeri çırpıyorum ve çırpma aşamasında yarım bardakta sıcak suyu mutlaka ekliyorum. Önce bunları köpük köpük olana kadar iyice bir çırpalım. Evet bakın, yumurta, şeker ve yarım çay bardağı sıcak suyu çırpınca neredeyse böyle 3 katına kadar yükseldi. Hafif mayonez kıvamına ulaştı. Şimdi bu kıvam bizim için önemli. Bu kıvama ulaşmazsa istediğimiz sonucu elde edemiyoruz. O yumuşacık keki elde edemiyoruz. Şimdi bazıları beyazını ve sarısını ayırıyorlar ki asıl tarifi o. Hani beyazını ayrı kar gibi çırpıyorlar. Ama bu da bir alternatif. Eğer yeterince iyi çırparsanız hemen hemen aynı sonucu elde edersiniz. Şimdi sırada un ve kabartma tozu ve vanilya var. Bakın şöyle 1 su bardağı, bir de şöyle tepeleme olacak şekilde yemek kaşığı un ekliyorum. 1 paket vanilya, 1 paket kabartma tozunu da üzerine ekledikten sonra bu sefer artık çırpıcıyla ya da mikserle değil de spatula ile köpüren yumurta ve şeker karışımını söndürmeden güzelce karıştırıyorum. Unu tamamen karıştırana kadar hafif hareketlerle bu işleme devam ediyoruz. Evet, köpüren yumurtamız onun karışma aşamasında illaki biraz sürünecek, hiç sorun değil. Şimdi böyle kare bir borcam alıyorum. Yağlamadım, gerek yok. Çünkü süt şerbetiyle buluştuğunda rahat rahat çıkacak. Şimdi bakın, ortadan dökmeye başlamayın. Ortadan dökerseniz orta kısmı daha çok kabarıyor. Çünkü orada malzeme illaki fazla birikiyor. Kenarlardan şöyle tepsimize harcımızı döküyoruz. Zaten biz kenarlardan dökünce ortaya gidiyor. Şöyle bütün hamurumuzu sıyırdıktan sonra şöyle tepsiye birkaç kere sert yapmayalım, vurarak hava kabarcıklarının çıkmasını sağlıyoruz. Bu ne işe yarıyor? Düz bir şekilde kabarmasını sağlıyor. Şimdi biz trileçe hamurumuzu önceden ısıttığımız 180 derecede hazır olan fırınımıza gönderiyoruz. Şimdi orada kızarırken, pişerken biz süt şerbetimize geçelim. Süt şerbeti için gördüğünüz gibi şöyle 750 milimlik bir süt kullanıyorum. Ki bunu burada halledebilirim. Bunun içine 3 su bardağı, özür diliyorum, 3 yemek kaşığı toz şeker ve 1 paket krema ekliyorum. Şimdi krema olmasa süt de kullanabilir miyiz? Evet, krema yerine bir bardak daha süt ekleyebilirsiniz ama kremada hani dediğim o püf noktalarından birisi, yani bunu taçlandıran lezzetlerden birisi de bu süt şerbetini eklediğimiz krema.
Evet, beni biliyorsunuz, böyle malzemenin ziyan olmasını sevmediğim için sonuna kadar bu kutunun dibinde ne varsa sıkıyorum. Çünkü yazık, günah, israf olmasın. Evet, bu kapta karıştırabilirim diye düşündüm ama karıştıramayacağım. O yüzden ben de daha büyük bir kap alarak rahatça karıştırmak adına ona geçirdim. Bu arada etrafına batırdım. Evet, süt şerbetimiz hazır. Şeker iyice eriyene kadar sütü ve kremayı şekerle birlikte çırptım. Şimdi tekrar diğer kabuğun içine alayım. Trileçemiz pişti. Daha doğrusu trileçemizin keki pişti. Şimdi trileçe 3 sütlü tatlı demek. Balkan yöresine ait bir tatlı. Balkanlardan gelen bir tatlı. Önceden keçi sütü, manda sütü ve inek sütünü karıştırarak bu tatlıyı yapıyorlar. Biz bunu modernize edilmiş haliyle yapıyoruz ve ben geleneksel tatlıların modernize edilmiş halini çok seviyorum. Bakın şimdi kekin yumuşaklığını göstereyim size. Hakikaten o kadar güzel ki sünger gibi bir kek oldu. Şimdi yavaş yavaş buradaki süt reçelimizi buna dökeceğiz. Dökmeden önce şöyle bir kere daha bir karıştıralım. Ne olur ne olmaz. Süt şerbetimizi döküyoruz. Ya ben konuşurken çok fazla kelime hatası yapıyorum. Çok özür diliyorum. Süt reçeli diyoruz. Bir şeyler diyorum yani. Kusuruma bakmayın artık. Şimdi bakın süt şerbetini ne kadar çabuk çektiğini görün. Şöyle azar azar döküyorum. Bunu çektikçe diğer kalan kısmını da dökeceğim. Çünkü hata yaptık. Şimdi bu aşamada bunu süt şerbetini hiç dökmeden önce yapmam lazım. Unuttum. Kusura bakmayın. Şimdi kürdanla her yerinden şöyle deliyoruz. Bunun amacı nedir? Süt şerbetini daha rahat içine çeksin diye. Evet, süt şerbetimizi iyice çekti. Biraz bekledik. Ben yaptığım bir hatadan da size bahsedeyim. Sizler o hatayı yapmayın. Şimdi süt şerbetini üzerine dökmeden önce ben bir karıştırdım ama az karıştırdım. Çünkü beklediğinde o krema demek ki sütten bir ayrıştı. İyice bir çırpıcıyla hızlı karıştırırsanız şu pütür görüntüler olmaz. Tamamen içine gider. Lezzet konusunda bir şey ya da görüntü konusunda bir farkı var mı? Yok. Ama detaydır, dikkat edelim. Şimdi bakın, yazdan hazırladığım o nefis rengiyle kızılcık marmelatını üzerine döküyorum. Şunun renginin güzelliğine bakar mısınız? Bu hiçbir şekilde pişmediği için rengi dönmedi. Çok doğal, kendi orijinal rengiyle sakladım ben bunu. İnşallah daha sonraki bir videomda da bu marmelatları nasıl yapıyoruz tarifini veririm. Tabii bunun için yaz mevsimini beklememiz gerekiyor. Şöyle ziyan etmeyelim, aman diyeyim. Hepsi emek, hepsi bir nimet. Şöyle silikon bir spatula ile tamamını boşaltalım. Güzelce üzerine yayalım. Eğer görüntüsünü biraz daha trileçeye has bir görüntü yapmak istiyorsanız şöyle hazır soslardan kullanabilirsiniz. Bazen de ne yapalım, işimizi pratik hale getirmeye çalışıyoruz. Şöyle beyaz çikolata sosunu şeritler halinde geçiyorum. Evet, trileçemiz hazır. Umarım tarifi beğenmişsinizdir. Tarifimi buraya kadar izleyip beğendiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Eğer zil tuşuna da basarsanız bütün tariflerimden anında haberdar olursunuz. Yorum ve beğenileriniz benim için çok önemli. Yorumlarınız, eleştirileriniz kendimizi geliştirmemiz açısından da önemli. Afiyet olsun. Teşekkür ediyorum.